Bugün Basra Körfezi'ne baktığımızda, haritada onu dar ve uzun bir deniz kolu gibi görürüz. İran kıyıları bir tarafta, Arabistan kıyıları diğer tarafta uzanır. Kuzeyde büyük nehirlerin suları tuzlu denize karışır, güneyde Hürmüz Boğazı açık okyanusa bağlanır. Fakat bu sakin mavi yüzey, çok daha eski bir manzarayı saklar. Bir zamanlar burada su değil, geniş bir ova, nehir yatakları, bataklıklar, göller ve insanların yaşayabileceği verimli düzlükler vardı. Bugünkü körfezin altında kaybolmuş bir kara parçasının sessiz izleri yatıyor olabilir. Bu hikaye denizin yavaş yükselişiyle başlar. Son buzul çağının en soğuk dönemlerinde dünya üzerindeki suyun büyük bölümü buzullarda tutuluyordu. Deniz seviyeleri bugünkünden çok daha düşüktü. Kıyılar şimdiki yerlerinden ilerideydi. Kıta sahanlıkları açıkta kalmıştı ve bugün deniz altında olan geniş alanlar, insanlar, hayvanlar ve bitkiler için yaşanabilir kara parçalarıydı. Basra Körfezi de böyle bir alandı. Bugün tuzlu suyla dolu olan havza, o dönemde büyük nehirlerin birleştiği geniş bir vadi gibi düşünülebilir. Fırat, Dicle, Karun ve çevredeki başka akarsular bu alana tatlı su taşıyordu. Dağlardan gelen sular, çakıllı yataklar, sazlıklar, gölcükler ve mevsimlik taşkın düzlükleri oluşturmuş olabilir. Böyle bir yer, avcı toplayıcı topluluklar için çok çekici olurdu. Tatlı su vardır, balık vardır, su kuşları vardır, sazlık hayvanları vardır, kıyı ve iç bölge kaynakları birbirine yakındır. İnsanlar yalnızca hayatta kalmakla kalmaz, burada uzun süreli, mevsimsel ya da kalıcı yerleşimler kurmayı da düşünebilir. Eğer bu gece bu kayıp vadiyi bizimle birlikte hayal ediyorsanız, bizim kanala abone olup yorumlara nereden dinlediğinizi yazmanız güzel olur. Belki bir kıyı şehrinde, belki karasal bir yerde, belki de uykudan hemen önce bu suların altında kalmış eski nehirleri düşünüyorsunuz. Bu hikaye, denizin altında yalnızca taş ve çamur değil, belki de unutulmuş insan yolları bulunduğunu sakin bir şekilde hatırlatıyor. Basra Körfezi'nin eski kara hali, insanlık tarihinin en önemli sorularından birine dokunur. Uygarlıkların çoğu büyük nehir vadilerinde gelişmiştir. Nil, Dicle ve Fırat, Indus, Sarıırmak gibi havzalar, su, tarım, ulaşım ve kalabalık nüfus için uygun koşullar sağlamıştır. Körfez Havzası da buzulların çekilmesinden önce benzer avantajlara sahip olabilir. Tek bir nehir değil, birden fazla nehir ve su kaynağı burada birleşiyordu. Bu da onu yalnızca geçici bir av alanı değil, karmaşık toplulukların gelişebileceği bir sığınak haline getirmiş olabilir. Yine de burada dikkatli olmak gerekir. Unutulmuş uygarlık ifadesi büyüleyicidir. Ama doğrudan kanıtlarla desteklenmediğinde kolayca abartıya dönüşebilir. Körfez tabanında büyük şehirler, yazılı tabletler ya da açıkça tanımlanmış anıtsal yapılar bulunmuş değildir. Elimizde daha çok jeolojik modeller, deniz tabanı şekilleri, kıyı arkeolojisi, çevre bölgelerdeki erken yerleşimler ve su altında bulunabilecek olası izlere dair işaretler vardır. Bu yüzden en doğru dil, kesinlik değil, ihtimal dilidir. Yine de ihtimalin kendisi güçlüdür. Çünkü insanlar tarih boyunca suya yakın yaşamıştır. Tatlı su yalnızca içmek için değil, bitki, hayvan, ulaşım ve toplumsal buluşma için de önemlidir. Geniş bir nehir vadisi, avcı toplayıcıların mevsimsel hareketlerini düzenler, balıkçılık ve bitki toplama gibi kaynaklar daha kalabalık grupları besleyebilir. Eğer çevre istikrarlıysa, insanlar aynı yerlere tekrar tekrar döner. Tekrar edilen kamp alanları zamanla daha kalıcı yerleşimlere dönüşebilir. Körfez Havzası'nın çekiciliği, çevresindeki sert coğrafyayla karşılaştırıldığında daha da belirginleşir. Arabistan'ın iç kesimleri bazı dönemlerde daha nemli olsa da, genel olarak kuraklık büyük bir sınırlayıcıdır. İran dağlarından inen vadiler ise su taşır ama dağlık yapı yaşamı farklı biçimde düzenler.
Bu iki dünya arasında uzanan geniş, alçak ve sulak bir havza, insanlar için doğal bir buluşma alanı olmuş olabilir. Nehirler yalnızca su değil, haber, malzeme, eş, hikaye ve teknoloji de taşır. Son buzul çağının ardından iklim ısındığında buzullar erimeye başladı ve denizler yükseldi. Bu yükseliş her yerde aynı hızda ve aynı etkiyle hissedilmedi. Bazı kıyılarda deniz yavaş yavaş ilerledi. Bazı alçak havzalarda ise küçük bir yükselme bile geniş alanları su altında bırakmaya yetti. Basra Körfezi gibi sığ ve alçak bir havzada denizin içeri girmesi çok geniş bir kara parçasının kaybı anlamına gelebilirdi. Kıyı çizgisi, kuşaklar boyunca insanların gözleri önünde değişmiş olmalıdır. Bu değişim bazen yavaş, bazen de hızlanmış dönemlerle yaşanmış olabilir. Bir aile, çocukluğunda avlandığı sazlığın, yaşlılığında tuzlu suya dönüştüğünü görebilir. Bir yerleşim, önce kıyıya yakın hale gelir, sonra taşınmak zorunda kalır. Tatlı su kaynakları tuzlanır, balık türleri değişir, tarlaya ya da toplama alanına giden yol kapanır. Bu tür değişimler, felaket gibi tek bir günde değil, kuşaklar boyunca biriken kayıplar halinde yaşanabilir. Ama yavaş felaket de felakettir. Bazı modeller, Hürmüz tarafındaki deniz girişinin belirli dönemlerde havzaya daha hızlı su taşıdığını düşündürür. Eğer alçak eşikler aşıldıysa, deniz suyu kuzeye doğru ilerleyerek eski vadiyi doldurmuş olabilir. Bu süreç, Karadeniz için öne sürülen taşkın senaryolarını hatırlatır. Ancak her bölgenin koşulları farklıdır. Basra Körfezi'nin doluşunu tek bir dramatik an gibi anlatmak caziptir. Fakat daha güvenli yaklaşım, yükselen denizin uzun süreli ve yer yer hızlanan ilerleyişinden söz etmektir. Bu ilerleyiş, orada yaşayan topluluklar varsa onları göçe zorlamış olmalıdır. İnsanlar suyun önünden kaçarken rastgele dağılmaz. Nehir vadilerini, yüksek kıyıları, dağ eteklerini, yeni tatlı su kaynaklarını ve tanıdık yolları izler. Bazıları Mezopotamya'nın kuzeyine ve batısına yönelmiş olabilir. Bazıları İran kıyılarına ve iç vadilere çıkmış olabilir. Bazıları Arabistan'ın daha uygun dönemlerde yeşeren iç bölgelerine dağılmış olabilir. Bu hareketler çevredeki kültürel gelişmelere katkı sağlamış olabilir. Bu noktada Ubeyd dönemi gibi erken Mezopotamya kültürleri akla gelir. Güney Mezopotamya'da tarım, köyler, sulama bilgisi ve toplumsal örgütlenme giderek güçlenir. Bazı araştırmacılar, Körfez Havzası'ndan gelen insanların bu gelişmelere katkıda bulunmuş olabileceğini düşünür. Bu kesin bir göç haritası değildir. Ama su altında kalan bir verimli alanın insanları, yeni kıyılarda ve nehir düzlüklerinde bilgi, alışkanlık ve bağlantı getirmiş olabilir. Uygarlıklar bazen yalnızca bir yerde icat edilmez. Göç eden hafızaların birleşmesiyle doğar. Su altındaki kanıtlarsa henüz sınırlıdır. Körfez, modern petrol altyapısı, bulanık sular, tortu hareketleri ve siyasi sınırlar nedeniyle arkeoloji için kolay bir alan değildir. Dalgıçların ya da balıkçıların bildirdiği bazı taş dizileri, işlenmiş taşlar ve seramik parçaları dikkat çekicidir. Ama bunların çoğu, kesin bağlam içinde incelenmeden büyük sonuçlara götürülemez. Deniz tabanında doğal kaya oluşumları insan yapısı gibi görünebilir. Akıntılar, farklı dönemlere ait nesneleri aynı yerde biriktirebilir. Bu yüzden sualtı arkeolojisi sabır ister. Yine de kıta sahanlıklarının önemi artık daha iyi anlaşılıyor. Dünya genelinde son buzul çağında açıkta olan geniş kıyı ovaları bugün deniz altındadır. İnsanlar tarih boyunca kıyıları sevdiği için erken yerleşimlerin önemli bir kısmı şimdi suyun altında kalmış olabilir. Bu durum yalnızca Basra Körfezi için geçerli değildir. Güneydoğu Asya'daki Sunda alanı, Bering Kara Köprüsü, Avrupa kıyıları, Avustralya çevresi ve başka birçok bölge kayıp kıyı tarihleri barındırır. Biz insanlık, geçmişini çoğunlukla bugünkü karadan okuyoruz. Oysa geçmişin kıyıları başka yerdeydi.
Basra Körfezi bu açıdan çok önemli bir örnektir. Çünkü çevresinde Mezopotamya, İran platosu ve Arabistan gibi büyük tarih alanları bulunur. Eğer körfez tabanı gerçekten uzun süre yaşanabilir bir vadi idiyse, bu alan yalnızca boş bir ara bölge değil, çevredeki toplumları birbirine bağlayan bir merkez olmuş olabilir. Nehirler, sazlıklar ve kıyılar insan hareketini kolaylaştırır. Böyle bir yer kaybolduğunda yalnızca yerleşimler değil, bağlantı ağları da su altında kalır. Kayıp bağlantı ağları, arkeolojik kayıttaki bazı ani değişimleri açıklamaya yardım edebilir. Bir bölgede birdenbire yeni seramik biçimleri, yeni yerleşim düzenleri, yeni tarım teknikleri ya da yeni denizcilik alışkanlıkları görülürse, bunun nedeni yalnızca yerel icat olmayabilir. Göç eden topluluklar kendi bilgilerini getirir. Elbette her değişimi körfezden gelen insanlarla açıklamak yanlış olur. Ama su altında kalan geniş bir havza, çevredeki kültürel etkileşimleri düşünürken hesaba katılması gereken büyük bir boşluktur. Bu boşluk eski tufan anlatılarıyla da ilişkilendirilir. Mezopotamya'da büyük tufan hikayeleri vardır. Atrahasis, Gılgamış destanındaki Utnapiştim ve daha sonra farklı geleneklerde görülen büyük su anlatıları insanlığın hafızasında geniş yer tutar. Bu metinleri doğrudan Basra Körfezi'nin doluşuna bağlamak kolay değildir. Arada zaman, aktarım, şiirsel dönüşüm ve teolojik anlam katmanları vardır. Ama bölgede büyük su baskınlarının, nehir taşkınlarının ve deniz ilerleyişlerinin yaşanmış olması, tufan imgelerinin neden bu kadar güçlü olduğunu anlamamıza yardım eder. Tufan hikayelerinde su yalnızca fiziksel bir güç değildir. Su düzeni siler, sınırları kaldırır. İnsanın yaptığı her şeyi kırılgan hale getirir. Aynı zamanda yeni başlangıç fikrini de taşır. Eski dünya sular altında kalır. Bir gemi ya da kurtulan aile yeni dünyaya çıkar. Bu yapı, gerçek çevresel felaketlerin hafızasıyla ahlaki ve dini anlamların birleştiği bir anlatı biçimidir. Basra Körfezi'nin yavaş ya da hızlı doluşu, böyle bir hafızanın coğrafi arka planlarından biri olabilir. Körfez tabanında yaşamış olabilecek insanların günlük hayatını düşünmek, bu büyük teorileri daha insani hale getirir. Sabah erken saatlerde su kenarında ağ ören biri, sazlıkta kuş yumurtası arayan çocuklar, taş aletlerle balık temizleyen kadınlar, nehir kıyısında kamp kuran aileler, uzakta dağlardan gelen çakmak taşı ya da deniz kabuğu taşıyan gezginler. Böyle sahneler doğrudan kanıtlanmış ayrıntılar değildir. Ama benzer çevrelerde yaşayan topluluklardan yola çıkarak makul biçimde hayal edilebilir. Bu insanlar denizin geldiğini nasıl fark ederdi? Önce suyun tadı değişir. Tatlı su kaynakları biraz tuzlanır. Bazı bitkiler sararır, bazı hayvanlar başka alanlara gider. Eski yürüyüş yolları bataklığa döner. Sonra kıyı daha yakına gelir. Çocukların oynadığı düzlüğe küçük kabuklar birikir. Bir sonraki kuşakta aynı yer artık sığ bir koydur. Böyle bir değişim bir anda gökten inen felaket kadar dramatik görünmeyebilir. Ama hafızada derin bir hüzün bırakır. Çünkü kaybedilen şey yavaş yavaş gözden silinir. Yavaş kayıp, anlatıda çoğu zaman tek bir büyük olaya sıkıştırılır. İnsan hafızası, kuşaklar süren değişimi daha anlaşılır kılmak için bir gün, bir fırtına, bir kapı, bir büyük su anı yaratabilir. Bu, hafızanın yalan söylediği anlamına gelmez. Hafıza, dağınık deneyimi taşınabilir bir biçime sokar. Körfez'in doluşu da böyle bir kolektif hafızaya katkı vermiş olabilir. Gerçek süreç karmaşık, anlatı ise yoğun ve sade olabilir. Bugün su altında kalan eski vadiyi doğrudan görmek zordur. Bulanık sular, kalın tortu ve modern faaliyetler arkeoloğun işini güçleştirir. Ama deniz tabanı haritaları, eski nehir yataklarını ve kıyı çizgilerini anlamamıza yardım eder. Sondajlar, tortu örnekleri,
Kabukluların kimyası ve mikrofosiller, bir alanın ne zaman tatlı su, ne zaman bataklık, ne zaman deniz olduğunu gösterebilir. Bu tür çalışmalar ilerledikçe Basra Körfezi'nin kayıp kara tarihi daha net hale gelebilir. Bu hikaye aynı zamanda bize arkeolojinin geleceğinin su altında olduğunu hatırlatır. Uzun süre insanlık tarihini bugünkü kıyılara ve iç bölgelere bakarak yazdık. Oysa buzul çağının sonunda denizler yükselirken en verimli ve en yoğun kullanılan eski kıyı alanlarının bir kısmı kayboldu. Eğer erken insanlar kıyıları seviyorsa, ki büyük olasılıkla seviyorlardı, elimizdeki arkeolojik kayıt eksiktir. Basra Körfezi, bu eksikliğin en anlamlı örneklerinden biridir. Eksik kayıt, hayal gücüne kapı açar. Ama aynı zamanda sorumluluk ister. Her sualtı şekline şehir demek, her taş dizisini tapınak saymak, her tufan anlatısını tek bir olaya bağlamak doğru değildir. Geçmişe saygı, bazen bilmiyoruz demeyi gerektirir. Ama bilmiyoruz demek, ilgilenmiyoruz demek değildir. Tam tersine, doğru soruları sormaya devam etmek demektir. Körfezin altında ne kadar insan izi var? Hangi dönemlere ait? Çevredeki kültürlerle nasıl ilişkilidir? Bu sorular hala açık duruyor. Eski Körfez Vadisi'ni daha iyi anlamak için, onu yalnızca düz bir ova gibi değil, değişken bir ekosistemler bütünü gibi düşünmek gerekir. Nehirlerin yanında sazlıklar, sazlıkların arkasında açık çayırlar, daha yüksek yerlerde kuru bozkır, dağ eteklerinde taşlık geçitler bulunmuş olabilir. Böyle bir çeşitlilik, insanlara farklı mevsimlerde farklı kaynaklar sunar. Bir dönemde balıkçılık öne çıkar, başka bir dönemde avcılık, başka bir dönemde yabani tahıl ve bitki toplama. Çeşitli kaynaklar, toplulukların tek bir besine bağımlı kalmadan daha istikrarlı yaşamasına yardım eder. Tatlı suyun sürekliliği, burada kurulabilecek yaşam biçimlerinin anahtarıdır. Kurak çevrelerde su, yalnızca hayatta kalmak için değil, insanların nerede buluşacağını belirlemek için de önemlidir. Bir kaynak çevresinde kamp kurulur, haber alışverişi yapılır, evlilik ilişkileri kurulur, taş ve kabuk gibi malzemeler el değiştirir. Nehir vadileri bu yüzden doğal yollar gibidir. Körfez Havzası'nda birleşen sular, farklı toplulukların birbirini görmesini ve birbirinden öğrenmesini kolaylaştırmış olabilir. Bu öğrenme süreci, karmaşık toplumların küçük başlangıçlarını oluşturur. İnsanlar aynı bölgeye tekrar tekrar döndüğünde çevreyi daha ayrıntılı tanır. Hangi mevsimde hangi balık gelir, hangi bitki ne zaman toplanır, hangi taş alet için uygundur, hangi yüksek alan taşkından korunur. Bu bilgiler biriktikçe yerleşim davranışı değişir. Geçici kamp yerleri daha düzenli kullanılır. Depolama ihtiyacı doğar. Bazı aileler belirli noktalara daha güçlü bağlanır. Uygarlık dediğimiz şeyin erken kökleri bazen böyle yavaş alışkanlıklarda saklanır. Körfez Havzası'nda gerçek anlamda büyük bir şehirleşme olup olmadığını bilmiyoruz. Ama şehirden önce gelen çok önemli aşamalar vardır. Kalıcı ya da yarı kalıcı yerleşim, mevsimsel toplanma alanları, kaynak yönetimi, uzak malzeme değişimi, ritüel mekanlar ve toplumsal rollerin belirginleşmesi. Bunların hepsi taş duvarlı şehirlerden daha zor görünür. Çünkü izleri daha hafif olabilir. Bir saz kulübe, bir taş temel kadar dayanmaz. Bir kamp ateşi, birkaç mevsim sonra tortunun içinde kaybolabilir. Deniz yükseldiğinde ise bu hafif izlerin çoğu daha da zor bulunur. Bu yüzden su altında kanıt aramak, karadaki kazılardan farklıdır. Bir höyükte tabakalar üst üste durur, deniz altında ise akıntı, tortu, biyolojik faaliyet ve modern insan etkinliği izleri bozabilir. Bir yerde bulunan taş alet, gerçekten o yerde mi kullanıldı, yoksa başka yerden mi taşındı? Bir taş dizisi insan eliyle mi yapılmış, yoksa doğal kırılmalar mı düzenli görünmüş? Bu sorular cevaplanmadan büyük iddialar kurmak risklidir.
Ama zorluk, araştırmanın gereksiz olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, dikkatli yöntem ihtiyacını gösterir. Körfez tabanı, modern teknolojilerle giderek daha okunabilir hale gelebilir. Deniz tabanı haritalama sistemleri, eski nehir yataklarını, gömülü kıyı çizgilerini ve anormal yükseltileri gösterebilir. Sondaj örnekleri, tortunun tatlı su mu, bataklık mı, deniz mi olduğunu anlamaya yardım eder. Polen analizleri, eski bitki örtüsünü, kabuklu canlılar tuzluluk değişimini, mikroskobik kalıntılar çevresel koşulları anlatabilir. Arkeoloji burada jeolojiyle el ele yürümek zorundadır. Kıyıdaki erken yerleşimlerde su altındaki kayıp alan hakkında dolaylı bilgi verebilir. Bugünkü Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın doğusu ve İran kıyıları eski hareketlerin çevresinde durur. Bu bölgelerdeki seramikler, mezarlar, yerleşim biçimleri ve ticaret izleri, Körfez çevresinde insanların suyla ve denizle kurduğu ilişkinin çok eski olduğunu gösterir. Eğer daha eski merkezler bugün deniz altındaysa, kıyıdaki buluntular onların dış halkaları gibi okunabilir. Ubeyd kültürünün Körfez çevresine yayılması bu bakımdan önemlidir. Güney Mezopotamya'daki erken köy toplulukları, seramikleri, mimarileri ve toplumsal düzenleriyle tanınır. Körfez kıyılarında Ubeyd etkisi gösteren buluntular, deniz yoluyla ya da kıyı boyunca gerçekleşen temasların varlığını düşündürür. Bu temaslar, suyun insanları ayırmaktan çok bağladığını gösterir. Deniz yükseldikten sonra bile Körfez, bir engel değil, karşılıklı hareket alanı haline gelmiş olabilir. Böyle bir tarih içinde Kayıp Vadi yalnızca yok olmuş bir yer değil, sonraki bağlantıların da kaynağı olabilir. İnsanlar eski karayollarını kaybettiğinde yeni su yollarını kullanmayı öğrenir. Kıyı değişir ama hareket arzusu devam eder. Balıkçılık, kabuk toplama, sazlık kullanımı, küçük teknelerle geçiş, kıyılar arası değişim, hepsi yükselen denizle birlikte yeni biçimler alır. Bir çevresel kayıp, başka bir teknolojik ve kültürel uyuma yol açabilir. Bu uyumun izlerini bulmak zor olsa da mantığı güçlüdür. İnsanlar çevre değişimlerine yalnızca kurban olarak tepki vermez. Yeni kaynakları tanır, yeni rotalar açar, eski bilgiyi başka alana taşır, çocuklarına yeni kıyının kurallarını öğretir. Basra Körfezi'nin doluşu, eğer uzun süreli bir süreç olarak yaşandıysa, çevredeki topluluklara uyum için zaman da vermiş olabilir. Fakat bu zaman, kaybın acısını ortadan kaldırmaz. Eski yerler yine kaybolur, mezarlar geride kalır. Tanıdık su kaynakları tuzlanır. Kayıp mezarlar düşüncesi bu hikayeye daha derin bir insani ağırlık katar. Eğer Körfez tabanında eski topluluklar yaşadıysa, onların ölülerini gömdüğü yerler de su altında kalmış olabilir. Bir topluluk için mezar, yalnızca bedenin bırakıldığı yer değildir. Atalarla bağ, kimlik ve toprak duygusudur. Deniz yükseldiğinde insanlar yalnızca evlerini değil, atalarının yerini de kaybetmiş olabilir. Bu tür kayıplar, anlatılarda kolayca kutsal ya da trajik anlamlar kazanır. Tufan metinlerinin bu kadar etkili olmasının nedenlerinden biri de budur. Su yalnızca eşya ve evleri almaz. Geçmişle bağ kurulan yerleri de örter. Bir mezar, bir ocak yeri, bir çocukluk patikası, bir topluluk toplantı alanı, su altında kalırsa kayıp daha derin olur. Bu kayıp, kuşaklar sonra anlatıldığında yalnızca yükselen deniz değil, bütün eski dünyanın silinmesi gibi hatırlanabilir. Büyük tufan imgeleri böyle bir duyguyu güçlü biçimde taşır. Mezopotamya'nın tufan anlatılarında seçilmiş bir kişi, uyarı, gemi, hayvanlar, suların yükselişi ve yeni başlangıç gibi motifler görülür. Bu motifler, gerçek taşkın deneyimlerinden beslenmiş olabilir. Ama aynı zamanda
ahlaki ve kozmik anlamlarla da örülmüştür. Körfez'in doluşu, bu anlatıların tek kaynağı demek doğru değildir. Dicle ve Fırat'ın yıkıcı taşkınları, yerel seller, iklim değişimleri ve başka bölgesel felaketler de hafızaya katkıda bulunmuştur. Fakat Körfez gibi büyük bir alanın kaybı, bu su hafızasının arka planında yer alabilir. Burada önemli olan, tek bir felaket arama alışkanlığından uzak durmaktır. İnsanlık hafızası çoğu zaman çoklu deneyimlerden oluşur. Bir kuşak büyük bir nehir taşkını yaşar, başka bir kuşak kıyının ilerlediğini görür. Bir diğeri bataklığın tuzlandığını hatırlar. Bir başkası uzak bir yerleşimin sular altında kaldığını duyar. Bu parçalar zamanla tek ve büyük bir su anlatısında birleşebilir. Böylece mit, birçok küçük gerçeğin yoğunlaşmış biçimi haline gelir. Körfez Havzası'nın kaybı, tarıma geçiş tartışmalarıyla da ilişkilidir. İnsanlar tarımı yalnızca bir icat olarak değil, çevresel baskılara verilen bir cevap olarak da geliştirmiş olabilir. Kaynaklar değiştiğinde, nüfus hareket ettiğinde, eski av ve toplama alanları kaybolduğunda, insanlar bitkileri daha bilinçli yönetmeye, hayvanları daha yakın tutmaya, suyu daha dikkatli kullanmaya başlayabilir. Bu süreçler tek bir bölgede başlamaz. Birçok yerde, farklı hızlarda ve karşılıklı etkilerle gelişir. Körfez çevresi de bu geniş dönüşümün bir parçası olabilir. Güney Mezopotamya'nın daha sonraki başarısı suyu yönetme becerisine dayanır. Sulama hendekleri, tarlalar, köyler ve şehirler, nehir taşkınlarının hem nimetine hem tehlikesine göre kurulur. Eğer daha eski Körfez toplulukları sulak alanlarda yaşamayı, balıkçılığı, saz kullanımını, mevsimsel taşkınları ve kıyı değişimlerini iyi biliyorduysa, bu bilgi kuzeydeki ve çevredeki topluluklara taşınmış olabilir. Bu yalnızca bir varsayımdır ama coğrafi olarak anlamlıdır. İran kıyıları ve dağ etekleri de bu hikayenin sessiz tarafıdır. Körfez dolarken insanlar yalnızca Mezopotamya'ya değil, doğuya ve kuzeye de hareket etmiş olabilir. Dağ vadileri yeni yerleşimler için güvenli yükseklikler sunar. Nehirler iç bölgelere geçiş sağlar. Bu hareketler taş alet geleneklerinde, yerleşim seçimlerinde ya da daha sonra görülen kültürel bağlantılarda küçük izler bırakmış olabilir. Henüz bu izlerin tamamı okunmuş değildir. Arabistan tarafı ise başka bir olasılık taşır. Geçmişte Arabistan'ın bazı dönemleri bugünkünden daha nemliydi. Göller, otlaklar ve geçici nehirler insan hareketine izin verdi. Körfez Havzası bu daha yeşil dönemlerde Arabistan içleriyle Mezopotamya ve İran arasında bir geçiş alanı olmuş olabilir. Deniz yükselince bu geçiş biçimi değişti. İnsanlar ya kıyıya uyum sağladı ya da iç bölgelerdeki uygun ceplere yöneldi. Böylece çevre değişimi geniş bir insan coğrafyasını yeniden düzenledi. Körfez'in altında kalmış olabilecek yerleşimleri düşünürken, gözümüzde hemen taş şehirler canlandırmak zorunda değiliz. Bazen en önemli izler, küçük kamp alanlarıdır. Taş alet kırıkları, ocak yerleri, kabuk yığınları, balık kemikleri, öğütme taşları, basit barınak izleri. Bunlar büyük saraylardan daha gösterişsizdir. Ama insanlık tarihinin temelini oluşturur. Çünkü insanlar önce uzun süre böyle küçük ve esnek topluluklar halinde yaşadı. Büyük şehirler, bu uzun küçük deneyimlerin çok geç ürünüdür. Bu nedenle unutulmuş uygarlık derken, uygarlık kelimesini dikkatle kullanmak gerekir. Eğer kastedilen yazılı, anıtsal, şehirli bir devletse, elimizde böyle bir kanıt yoktur. Eğer kastedilen, çevresini iyi bilen, kaynakları yöneten, bağlantılar kuran, kültür ve hafıza taşıyan karmaşık insan toplulukları ise, bu ihtimal çok daha makuldür. İnsan değerini şehir duvarıyla ölçmek doğru değildir. Sazlık kıyısında yaşayan küçük bir toplulukta, dünya tarihinin önemli bir halkası olabilir.
Bu düşünce Kayıp Körfez Vadisi'ni daha insani yapar. Belki orada yaşayanlar kendilerini büyük bir uygarlığın parçası olarak görmüyordu. Belki yalnızca nehirleri, mevsimleri, hayvan yollarını, akrabalarını ve atalarını biliyorlardı. Ama onların bilgisi, sonraki kuşakların yaşayacağı dünyaya karışmış olabilir. Bir balık ağı yapma tekniği, bir sazlık geçiş bilgisi, bir taş seçme alışkanlığı, bir su baskını hikayesi çok uzun süre yaşayabilir. Böyle küçük bilgilerin izini sürmek zor olsa da, insan geçmişini daha gerçekçi kılar. Tarih yalnızca kralların ve yazıcıların bıraktığı metinlerden ibaret değildir. Yazıdan önce de insanlar çevrelerini dönüştürüyor, birbirinden öğreniyor, göç ediyor, yas tutuyor, uyum sağlıyor ve hikaye anlatıyordu. Basra Körfezi'nin su altında kalmış vadisi, yazı öncesi bu geniş insan dünyasının kaybolmuş sayfalarından biri olabilir. Bu sayfayı okumak için gelecekte daha çok sualtı çalışmasına ihtiyaç var. Sistemli haritalama, kontrollü örnek alma, dalış araştırmaları, uzaktan algılama ve kıyıdaki buluntularla deniz tabanını birlikte değerlendirme çalışmaları bu alanı değiştirebilir. Belki bir gün açıkça eski bir kamp alanı bulunur. Belki taş aletler, ocak izleri ve organik kalıntılar aynı bağlamda ortaya çıkar. Belki hiçbir büyük şehir bulunmaz. Ama küçük yerleşimlerin ağı yavaş yavaş görünür hale gelir. Bu bile büyük bir keşif olur. Körfez'in eski vadisini anlamak, aynı zamanda insanın deniz seviyesine ne kadar bağımlı olduğunu anlamaktır. Bugün bir kıyı çizgisi haritada sabit bir sınır gibi görünür. Oysa kıyı, uzun zamanda hareket eden bir çizgidir. Bazen ileri gelir, bazen geri çekilir. Bazen bir deltayı büyütür, bazen bir ovayı yutar. İnsanlar bu çizginin yanında yaşadığında, onun hareketi aile tarihine, geçim biçimine ve kutsal yerlere karışır. Bu hareketin en zor tarafı, yavaşlığın aldatıcı olmasıdır. Bir fırtına geldiğinde herkes tehlikeyi görür. Ama deniz, her kuşakta biraz yükselirse, insanlar önce bunu normal değişim sanabilir. Bir kuyu tuzlanır, başka bir kuyu açılır. Bir kamp yeri terk edilir, biraz daha yukarıda yenisi kurulur. Bir mezar alanı kıyıya yaklaşır, sonra dalgaların altında kalır. Kayıp, tek bir günün çığlığı değil, birçok küçük kararın toplamı haline gelir. Böyle bir süreçte hafıza da katmanlı olur. Yaşlılar eski kıyıyı anlatır, gençler yeni kıyıda büyür, çocuklarsa suyun altında kalmış yerleri yalnızca hikaye olarak bilir. Zamanla eski vadi, gerçek bir coğrafya olmaktan çıkıp, ataların ülkesi gibi düşünülmeye başlayabilir. Orada tatlı su vardı. Orada av çoktu. Orada eski mezarlar kaldı gibi sözler, kuşaktan kuşağa aktarıldıkça daha kutsal ve daha uzak bir anlam kazanır. Bu nedenle Kayıp Körfez dünyası yalnızca arkeolojik bir hedef değil, hafıza üzerine de bir derstir. İnsanlar yerlerini kaybettiklerinde o yeri içlerinde taşımaya çalışır. Yeni yerleşimlerde eski suyun adını, eski av yollarını, eski bitki bilgisini ya da eski korkuları koruyabilirler. Bir coğrafya su altında kalsa bile, onun davranışları ve hikayeleri başka topraklarda yaşamaya devam edebilir. Belki de uygarlık dediğimiz şey, çoğu zaman böyle taşınmış hafızaların üst üste gelmesidir. Körfez çevresindeki sonraki denizcilik kültürleri de bu uzun uyumun devamı gibi görülebilir. İnce avcılığı, kıyı ticareti, küçük tekneler, balıkçılık ve uzak kıyılarla bağlantı, bu bölgenin tarih boyunca suyla kurduğu yakın ilişkiyi gösterir. Elbette bunları doğrudan buzul çağı topluluklarına bağlamak mümkün değildir. Ama suya alışkın bir coğrafyada, denizin hem tehdit hem geçim kaynağı olarak görülmesi şaşırtıcı değildir. Körfez insanı, yükselen suyla mücadele ederken, aynı zamanda suyu
yol haline getirmeyi de öğrenmiş olabilir. Bu çift anlam hikayenin merkezinde durur. Deniz bir şeyi alır, başka bir şey verir. Eski vadiyi örter ama yeni kıyılar, balıkçılık alanları ve deniz yolları yaratır. İnsanlar kaybeder ama uyum sağlar. Bu kaybı küçültmez. Sadece insanın çevre karşısındaki pasif olmadığını gösterir. Körfezin altında kalan dünya, belki de yalnızca bitmiş bir hikaye değil, yeni yaşam biçimlerine dönüşmüş bir başlangıçtır. Yine de suyun aldığı şeyleri unutmamak gerekir. Çünkü modern haritalar suların altında kalan eski yolları göstermez. Bir gemi bugün körfezin üzerinden geçerken altında bir zamanlar yürünebilir düzlükler bulunduğunu düşünmez. Petrol platformları, limanlar ve modern şehir ışıkları daha eski manzarayı örter. Fakat jeoloji ve arkeoloji bu örtünün altına bakmayı öğretir. Gördüğümüz denizin altında başka bir dünyanın toprağı vardır. Bu başka dünya, insanlık tarihinin eksik sayfalarına dair daha geniş bir uyarıdır. Buzullar eridiğinde yalnızca Basra Körfezi değil, dünyanın birçok kıyısı değişti. İnsanlar için en uygun olan verimli kıyı ovaları, bugün araştırılması en zor alanlara dönüştü. Bu yüzden geçmişe dair bildiklerimiz, doğal olarak karada kalan izlere daha fazla dayanır. Su altında kalan izler bulunmadıkça, erken insanlık tarihinin bazı bölümleri sessiz kalacaktır. Eğer bu kayıp vadi hikayesinde sizi en çok etkileyen şey suyun altında kalmış yollar, nehirler ya da görünmeyen insanlar olduysa, bizim kanala katılıp yorumlarda aklınızda kalan görüntüyü yazabilirsiniz. Belki tuzlu suyun altında kalan eski bir kamp ateşini, belki nehir kıyısında yürüyen bir aileyi, belki de bugünkü körfezin tabanında sessizce uzanan eski bir vadiyi düşündünüz. Bu tür hikayeler, haritaların yalnızca bugünü değil, kaybolmuş dünyaları da sakladığını hatırlatır. Sonunda Basra Körfezi'nin büyük sırrı, kesin olarak bulunmuş bir batık şehirden çok daha geniştir. Burada asıl mesele, insanlık tarihinin önemli bir bölümünün bugün su altında kalmış olabileceğidir. Eğer eski kıyılar, nehir ağızları ve verimli ovalar insanların en sevdiği yerlerdi ise, denizlerin yükselişi yalnızca coğrafyayı değil, hafızamızı da değiştirdi. Bazı toplumların izleri, biz onları aramaya başlamadan çok önce tortunun altına gömüldü. Gece ilerlerken körfezi yeniden hayal edelim. Önce su yok. Geniş bir vadi, sazlıklar, tatlı su kolları, hayvan izleri ve belki küçük yerleşimler var. Sonra iklim ısınıyor, uzak buzullar eriyor, deniz ağır ağır yükseliyor. Kıyı her kuşakta biraz daha yaklaşıyor. İnsanlar eşyalarını topluyor, yeni yerlere gidiyor, eski su yollarını çocuklarına anlatıyor. En sonunda vadi denize dönüşüyor. Bugün gemiler onun üstünden geçiyor. Ama derinde eski toprağın hafızası hala sessizce duruyor. Basra Körfezi'nin kayıp dünyası bize şunu söyler. Geçmiş her zaman toprağın altında değildir. Bazen suyun altında, tuzun ve çamurun içinde, görünmez bir düzlüğün üzerinde bekler. Onu anlamak için yalnızca kazmak değil, deniz seviyelerini, iklimi, nehirleri, göçleri ve insanın suya duyduğu eski bağlılığı birlikte düşünmek gerekir. Belki orada büyük bir uygarlığın kalıntıları yoktur. Belki yalnızca küçük toplulukların dağınık izleri vardır. Ama küçük izler de insanlık hikayesinin parçasıdır. Çünkü her büyük tarih, önce su kenarında yakılmış küçük bir ateşle başlamış olabilir.